Evet değerli dinleyiciler, merhabalar. Bugün sizlerle Hristiyanlık tarihi hakkında bir konuyu konuşacağım. Öncelikle Hristiyanlığın Roma'ya nasıl nüfuz ettiğini konuşmak gerekiyor. Roma, ebedi başkenti olan İtalya'dan Konstantin döneminde Konstantin'in adını taşıyacak olan Konstantinopol'e bir geçiş yapmıştı adeta. Ve bu geçiş kaynaklı Roma'da bir şeyler değişiyordu. Bakarsanız Hristiyanlık Roma'da köleler arasında yayılmaktaydı. Çünkü İsa kölelik ve özgürlük ayrımını kaldırmıştı. Galatyalılarda Pavlus'un mektuplarında yani geçen sizlerin arasında ne köle, ne özgür, ne Grek, ne Yahudi ayrımı vardır ayetinden hareketle Hristiyanlık köleler arasında çok yaygın bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Ve belki de bunu yenemeyeceğini fark eden Konstantin, İmparator Konstantin, Hristiyanlığı Milano Fermanı ile 313 yılında kabul etmişti. Hristiyanlığın Roma tarafından kabul edilmesinden mütevellit Hristiyanlar arasında ayrımlar başlamıştı. Bu ayrımlardan ilki Ariusçular ve Atanasiusçular arasındaydı. Athanasius, Arius'u sapkınlıkla suçluyordu. Çünkü Arius, İsa'nın ilahi bir doğasının bulunmadığını, İsa'nın Tanrı'dan aşağı bir konumda bulunduğunu iddia ediyordu. Bu İznik Konsili'nin açıkçası en büyük sebebiydi. Çünkü İznik Konsili'nde tartışılan en ana konu İsa'nın doğasıydı. İznik Konsili açıkçası günümüzde elimizde İznik Konsili'ne ait kayıtlar pek az bulunduğu için neler tartışıldığını bilemiyoruz. Ancak sonucunda ne olduğunu bilebiliyoruz. Sonucunda Roma tarafından İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu ve İsa'nın Tanrı ile eşit doğaya sahip olduğu kabul edilmişti. Sonuç olarak İznik Konsili'nden sonra bir inanç beyanı kabul edildi. Buna Nicene Creed denilir İngilizce'de. Ve böylece Nicene Creed Konstantin bir konsiliyle daha böyle pekiştirilmiş oldu. Ancak İsa ve inananları arasında daha sonradan oluşacak şizmalar yani ayrımlar bununla birlikte engellenememiştir. İlk ayrımımızda konuşmak gerekirse ki bugünkü konumuz odur. Nestorius ve Krillos arasındaki İsa'nın tek şahsı veya iki şahsı bulunup bulunmadığı arasındaki ayrımla başlamıştır. Nestorius İsa'nın iki tane şahsı bulunduğunu ve birisinin oğul, diğerinin insan olduğunu söylemişti. Nestorius'a göre Tanrı doğası acı çekemezdi. Ve böylece İsa çarmıha gerilince insan doğasıyla birlikte acı çekmişti. Halbuki Tanrı doğasında hiçbir kusur yoktu. Krillos halbuki diyordu ki İsa'nın iki tane ayrı doğası vardı ve bunlar tek doğada birleşmişti. Krillos'un demek istediği şey aslında günümüzde miyafizikçiler ve diyofizikçiler tarafından tartışılır. Ancak Krillos'un asıl beyanı miyafiziktir. Yani Tanrı'nın doğasının tek doğada ama özelliklerini kaybetmeden birleşmesi. Ve böylece durum bizi aslında 1. Efes Konsili'ne getirir. 1. Efes Konsili'nde Krillos Mısır'dan getirdiği keşişleri çünkü Krillos insanları aslında sahaya hakim tutmak istiyordu. Ve böylece Krillos Mısır'dan getirdiği keşişlerle birlikte militanlarıyla yani sokaklara hakim oldu. Ve nihayetinde Krillos bu Nestorius'la olan dini savaşını kazanarak Nestorius'u sapkın ilan ettirdi ve Efes 1 konsili sonucunda Krillos kazanmış oldu. Ama daha sonra Nestorius'un ardılı olan ve Krillos'la bir anlaşma imzalayacak olan John göreve gelince bir formülasyon bulundu ve bu formülasyon sonucunda iki taraf anlaşmış oldu. Halbuki bu böyle bitmeyecekti. Nestorius'un ikinci ardılı olan Domnus, Hristiyanlık safhasında ilk kez ortaya çıkacak olan Theodore'nin etkisinde kalmış Domnus'tu. Domnus, Theodore'nin ve İbas'ın etkisinde kaldığı için ki İbas da bir keşişti. Daha sonradan Krilos'a karşı çıkacaktı. Ve böylece bizim Hristiyanlık döneminde
Nestorius ve Euktides tartışması dediğimiz tartışma başlayacaktı. Euktides bir keşişti. İlk tartışmasını açıkçası Konstantinopol'de tanıştığı Eusebius'la yapacaktı. Eusebius Eskişehirli bir rahiptir. Ve böylece bunların tartışması bizi 2. Efes Konsili'ne götürür. 2. Efes Konsili'nde bir İstanbul Patriarkı olan Flavian sessiz bir insan olarak öne çıkmıştı. 2. Efes Konsili'nde Eusebius ve Flavian sapkın ilan edilecek ve Flavian hapiste öldürülecekti. Kim tarafından öldürüldüğü bilinmemekle beraber Flavian'ın öldürülmesi daha sonradan Diofizit camia tarafından Miafizitlere iftira olarak değerlendirilirken Miafizitçiler onu Diofizitçilerin öldürdüğünü, yani Kalkedoncuların öldürdüğünü ve suçu da kendilerine atmak istediğini söylemektedirler. Euktides şunu savunmaktaydı aslında. İsa'nın Tanrı doğası ve insan doğası birleşmişti ve bunlar özelliklerini yavaş yavaş kaybetmişti. Ama Eusebius buna karşı çıkmıştı ve demişti ki İsa'nın 2 tane şahsı vardı. Eusebius aslında Nestorius'un dediklerini ikrar etmekle beraber Euktides'e tamamen karşı çıkmıştı. Ve sonrasında en son konsil olan ve Miafizitler tarafından, yani Oryantal Ortodoks Kilisesi tarafından ekümenik olarak kabul edilmeyecek Kalkedon konsilinde 2 yaklaşım, yani Nestorius'un ve Euktides'in yaklaşımı uzlaştırılacaktı. Efes 2 konsili, yani 2. Efes konsili Papa Leo tarafından, yani Roma'daki bir kendisi din adamıydı, hırsız konsil olarak nitelendirilecekti. Çünkü kendisinin Flavian'a olan mektubu bu konsille okunmamıştı. Ve Papa Leo açıkçası bu konsille bir hırsızlık olduğunu düşünüyordu ki bu zaten İngilizce'de Robber Konsil olarak adlandırılır. Papa Leo'nun Flavian'a olan Leo Tomo isimli mektubu Kalkedon Konsili'nde okunacaktı ve böylece Kalkedon Konsili İsa'nın 2 tane doğası olduğu, bir şahısta olduğu düşüncesiyle sonuçlandırılacaktı. Evet, şimdi özetlemek gerekirse açıkçası bu ilk başta Nestorius ve Krilos'un bahsetmeyi unuttuğumuz Theotokos ve Christokos, yani Krilos Meryem'in bir tanrı doğurduğunu iddia ederken, yani Tanrı'yı doğuran olduğunu iddia ederken, Tanrı'nın annesi olduğunu iddia ederken, Nestorius ise Mesih doğuranı tercih etmekteydi. Ve böylece İsa'nın 2 tane şahsı olduğunu söylemekteydi. Anlıyorum sizin için karmaşık bu konu ama açıkçası o dönemki Hristiyan düşünürleri de bu konuyu karmaşık bulmuştu. Ve hatta daha sonra Kalkedon Konsili'nde tartışılan bir konudan mütevellit Diofizit inananları, yani Katolikler ve daha sonraki şizma ile ayrılacak olan Doğu Ortodokslar, Oryantal Ortodokslarla aralarında olan ayrımın sadece bir etimolojik veya semantik bir şey olduğunu savunacaktı. Ve böylece 1989'da Ambi'de ilk anlaşma imzalanacak. Kısaltıyorum şu anda isimleri aklınızda karışmasın diye. Ve ikinci anlaşmada 1991 civarında imzalanacaktı. Ve böylece Kıpti Kilisesi ile, yani Kıpti Kilisesi bir tane Miafizit kilisesidir, Katolik Kilisesi arasında yakınlaşma başlayacaktı. Günümüzde bu ayrımların çoğunun semantik olduğu ve artık bu ayrımlardan kurtulunması gerektiği kabul edilir. Ve ilaveten şunu söylemek gerekir ki bu ayrımların çoğunun hipostasis, yani kişilik ve fizos fizos doğa kelimelerinin yanlış anlaşılmalarından meydana gelmiş ayrışmalar olduğu da not edilmelidir. Ve son olarak şunu söylemeliyiz ki Hristiyanlık bu ayrımlardan kaynaklı çok
insanın ölmesine ve çok ayrışmalar yaşanmasına şahit olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.